Selamlar. Islak keçe tekniğiyle bir yüzey çalışması yapacağım. Bahar dallarını çatlatma tekniğiyle uygulamayı düşünüyorum. Bir poşet üzerine, naylon bir poşet üzerine bahar dalı çizdim, kestim. Farklı renkte merinos yünlerimi kullanacağım. Yeşil tensel ve pembe tensel kullanmayı düşündüm ama sadece pembeyi kullandım. Pembeyi de kağıt tensel haline getirdikten sonra kullandım. Bunu nasıl yapıldığını video açıklamalarına ve video linkine ekleyeceğim. 65 santimetre ölçüsünde bir kare çizdim zemin üzerine. Bir ara şablon yok bu çalışmada. Şimdi sınır belli. Bu sınıra 90 derece açıyla birinci sırayı yerleştireceğim. İkinci sırayı da bunun üzerine hafif uçlara gelecek şekilde yerleştireceğim. Ve birinci kat bu işlemi tekrar ederek devam edecek. Burada yapmam gereken bir şeyi yapmadığımı çok sonra fark ettim. Bunu birazdan göstereceğim size. Eğer siz yapmak isterseniz başlangıçta mutlaka çerçevenizin dört bir kenarına şerit halinde yün geçin, yün serin. Bunu yapmazsanız kenarlarda marullanmalar olacak. Bunu da göstereceğim birazdan. İkinci kat yünümü ekliyorum. Birinci kata 90 derece açıyla yerleştiriyorum. Dizim şekli aynı. Uç uca eklenmiş yünler şeklinde olacak. Alt katta kullandığım yünün rengi ile üst katta kullandığım yünün rengi farklı. Bunu özellikle tercih ettim. Çünkü çatlamış dallar arasından görünen rengin farklı olmasını istedim. Yüzeyi sabunlu suyla ıslatacağım ve güzelce bastıracağım ama bu aşamada keçeleme yapmıyorum. Fazla suyu bir havlu yardımıyla aldım. Çünkü ilerleyen aşamalarda fazla su sorun oluşturuyor. Çatlatma desenimi yüzeye yerleştiriyorum. Naylonun yerinden oynamaması için de bastırmam gerekiyor. Evet, bunun için de sprey su kullanıyorum az miktarda. Sadece dalların üzerine gelecek şekilde sarı yün ekleyeceğim. Böylece şablonu kestiğimde iki katman arasında sarı renk çok hoş bir detay oluşturacak. Kenardaki fazlalıkları kesiyorum artık. Bunları dallara düzgün bir şekilde yerleştirmek için başlangıçta kesmemiştim. Şimdi onları kesip alıyorum. Dalların bir kenardan diğerine uzandığını hayal etmiştim. Onu oluşturmak için o fazlalıkları kesmem gerekiyor. Evet, sarı yünleri de ıslattım. Tamamen şablon üzerine gelmesi için çöp şişle minik düzeltmeler yaptım. Şimdi son aşamada mor renkli yünümü seriyorum. Birinci katla aynı yönde, ikinci katla ters yönde olacak şekilde.
Kağıt tensel çiçeklerimi de yerleştirdim. Su ve sabunla ıslatarak önce yavaş, sonra birazcık daha sıkılaştıktan sonra şiddetlice ovarak keçeleme işlemime devam edeceğim. Kağıt tensel çiçeklerin yüzeyle kaynaşması için birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Onlar biraz daha geç tutunuyorlar yüzeye. O nedenle sırf o bölgeyi ekstradan çalışarak tensellerin yüzeye güzelce tutunmasını sağladım. Evet, keçeyi ılık suda birazcık beklettim, ısıttım ve tekrardan ovma işlemime geçiyorum. Bu ikinci aşamada keçe çok daha güzel sıkılaşıyor. Sıra geldi içerideki şablonu çıkarmaya. Zaten sivri uçlar yüzeyi delip çıkmış. Oradan takip edebilirim. Ama böyle olmasaydı da zaten yüzeyde öyle izler var ki aşağıdaki şablonun yerini belli ediyor. Şimdi ben bir yerden başlayarak şablonu çıkarmaya başladım. Kesinlikle çekmiyorum burada şablonu, yani çekerek çıkarmıyorum. Şablonu yerinden oynatmadan
Eee, Parmağımla da yerini tespit ederek ileriye doğru makasımı hareket ettiriyorum. Burada tam ortadan kesmek önemli ama her zaman mümkün olmuyor. Şablonun en kalın yeri 2 santimetre civarında. Uçlar yarım santimetreye kadar eee, ulaşıyor. Şunu fark ettim. Şimdi kalın yerleri kestiğinizde nasıl desem çok hoş görüntü oluşturmuyor. Şablon ne kadar ince ise oluşturduğunuz çatlaklar çok daha dekoratif, çok daha güzel duruyor. Şablonu çıkardım. Şimdi dal üzerinde keserek düzenlemeler yapıyorum. Burada fazla olan keçeleri keserek atacağım. Böylelikle alttaki sarı daha fazla açığa çıkacak ve mor renkli olan zıtlığını daha güzel görebileceğiz. Eğer ben şablonu keserken tam ortadan kesebilseydim hem sağda hem solda eşit miktarda keçe olacaktı. Ama bunu yapamadım. Fakat farklı bir şey ortaya çıktı bu sefer. Farklı bir havası oldu. Şimdi birazcık daha düzenlemeler yaparak son şeklini vereceğim. Burada yaptığım hatadan bahsetmek istiyorum. Kenardaki marullanmaları görüyorsunuz. Bunun olmamasını sağlayabilirdim aslında ama unuttum. Yapmayı unuttum. Ne yapabilirdim? Bir kare çizmiştim zemini hatırlarsanız. O karenin köşelerini dolanarak bir hat oluşturabilirdim. Yani birer tutam yün koyarak uç uca bir çerçeve oluşturabilirdim. Ve sonra bu çerçevenin içini yünle doldurabilirdim. Böyle yapsaydım bu marullanmalar olmayacaktı. Ama sorun değil. Ben bunu bir tablo olarak kullanmayı düşünüyorum. Eğer bir minder veya yastık yapacak olsaydım da zaten onlar dikişle kamufle edilebilecek hatalar olurdu. Ama çözümünü de söylediğim gibi bir çerçeve çizerek yünle doldurursanız böyle bir sorun, böyle bir marullanma olmaz. Hala nemli. Ters yüzeyini ütüledim. Bu kenardaki görünmesini istediğim sarı hatlarında kıvırcık olması için bir çöp şişle düzelttim ve bu halde kurumaya bırakacağım. Evet, dikiş makinesiyle üzerine yapraklar çizmek istedim. Bir kısım yapraklar yerde, bir kısmı da dallarda kalsın istedim. Sabunla işaretledim ve makinenin adım ayarını biraz yükselterek dikeceğim. Üst ipi nakış ipi kullandım, sarı renkli. Alt ipi de mor kullandım. Böylelikle alt ipin göründüğü yerler zeminle yani keçeyle aynı renk olacağı için tel görüntüsü ortaya çıkmış olacak. İğne içerideyken döndürüyorum. Böylelikle yaprak şeklini vermeye çalışıyorum. Bunu yapmak daha kolay aslında ama bir elle telefonu tutup diğer elle dikiş dikmek çok zormuş. Sabitleyemedim çünkü telefonu. Evet, bu şekilde tel görüntüsü vererek yaprağın çerçevesini çizdim. Şimdi içini dolduracağım.
Üst ipi de alta geçirdim. Alta çektim, düğümledim alt ve üst ipi ve kesiyorum sağlam bir dikiş olması için. Eğer üst ip alta geçemeyecek kadar kısaysa veya yeri yoksa ben boş bir iğneyi geçiriyorum. Sonra ipi iğneden geçirip alta çekiyorum. Bunu da göstermek istedim. Üç boyutlu çiçeklerimi de böyle yaptım. Bulut yün döşeme tekniği ile ebruli yünler serdim yere. Bu yünler şeyde kullandığım, yani zeminde kullandığım renklerdi. Sonra üzerine kağıt tensel çiçeklerimi yerleştirdim ve normal bir keçeleme yaptım. Daha sonra bunları etrafından keserek çiçeklerimi çıkaracağım. Çiçekleri kestim. Islakken kalın bir havlu üzerinde bastırarak şekil verdim. Kuruduklarında da şekillerini koruyacaklar. Bunları dalların üzerine yerleştireceğim. Sanki bazı çiçekler yere düşmüş ve zeminde bir olmuş gibi görünecek. Bazıları hala üç boyutlu olarak dalda görünecek. Bakın bu şekilde ortasını sarı boncukla dikerek dala yerleştirdim. Diğerleri de yerde görünüyor. Yerdeki çiçeklerse zeminle bir, yani üç boyutlu değil. Ortalarına da sarı renkli nakış ipiyle tohum yaptım. Evet, çalışma bu böyleydi. Umarım hoşunuza gider. Umarım farklı keçe işlerinde kullanırsınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.